Hepiniz bir videomuza da hoş geldiniz, sefa geldiniz. Arkadaşlar, bugünkü konuma geçmeden evvel, bugünkü konum federasyonlarla alakalı, federasyon içinde olmanın faydalarıyla alakalı bir sohbet etmek istedim bu videomda ama öncelikle dereceli şampiyonadaki bu sezonki sıralamam, işte aldığım sonucu da çok kısa olarak sizlerle paylaşmak istedim. Hemen videonun başında değerli arkadaşlar. Zaten her zaman olduğu gibi bu takım yine bu gösterdiğim takımda yine birinciliği elde etti. Şimdi hemen geçiyoruz federasyonlara arkadaşlar. Şimdi öncelikle şunu söylemek isterim. E, Özellikle yeni başlayan arkadaşlar, daha doğrusu alt level'da olan arkadaşlar için şunu önerebilirim federasyonlar konusunda. Çok samimi olarak söyleyeceğim. Ben çok da bir teklif gelmesine rağmen uzun zaman oyunun uzun bir kısmında federasyondan uzak durmaya çalıştım. Yani aslında hata yapmışım. Bunu da kabul etmem lazım. E, Yani öz eleştiri yaparsam hata yapmışım. Federasyondan uzak durdum. Nedeni de şuydu. İşte hafta sonları artı ikişer maç daha hani daha fazla maç sirkülasyonu olmasın diye federasyonlardan mümkün olduğu kadar dostlarımdan, kardeşlerimden bana gelen tekliflerde hep böyle çekimser davrandım. Daha sonra tabii bir şekilde bir federasyona dahil oldum. Sonra bir ikincisi derken ve şu anda da uzun bir zamandır bir göstereceğim federasyon içindeyiz. Zaten ben bu federasyonla ilgili çok evvelde bir video yapmıştım ama özellikle federasyondan bir arkadaşımızın e, yani bu konuda meğer dedi federasyonda iki tane yayıncı var ama hiçbir şekilde federasyonumuzun pek fazla ismi geçmiyor dedi. Ben de dedim ki top benden çıksın diye düşündüm. Arkadaşlar ne faydası var federasyonun? Yani özellikle alt level olan arkadaşlar için söylüyorum. Şimdi aktif bir federasyona dahil olursanız, aktif bir federasyonda yer alırsanız ve artı tabii federasyonunuzun kademesine bağlı olmak üzere. Haftalık alacağınız sonuçlarla elde edeceğiniz tokenla aylık bir token geliri elde edebilirsiniz arkadaşlar ve işinize de yarayabilir token miktarları. Bunun dışında birlik, beraberlik içinde bir şeyler yapmanın, bir başarıya ulaşmanın, bir şeyleri hedeflemin hazzını da yaşarsınız. Tabii bunun dışında son dönemde pardon, tek takım olayı da ortaya çıktı biliyorsunuz. Bu tek takımla beraber tabii kaptanların ukdesinde yani kaptanların kontrolü altında olmak kaydıyla ama diğer federasyon üyeleri de buraya oyuncu gönderdiği için orada hep beraber oradan alınacak sonuçlarla da hem federasyona bir puan kazandırmak hem de ufak tefek de olsa e, ödülleri almak e, iyi oluyor. Açıkçası iyi oluyor değerli arkadaşlar. Şimdi özellikle şöyle söyleyeyim. Federasyonumuzu şöyle bir bakalım. Arkadaşlar, hepinizin bildiği, benim gibi Top Eleven'ın Türkiye'deki ekran yüzlerinden bir tanesi olan Meccanen yani Bülent kardeşimin zaten çoğunuz yani birçoğunuz biliyorsunuz zaten kendi kanalından biliyorsunuz. Dolayısıyla bunun federasyonundayım. Ben de uzun zamandır bu grubun içindeyim arkadaşlar. Şimdi pardon özür diliyorum. Seste zaman zaman pardon problem olabiliyor. Şimdi değerli arkadaşlar, tabii şimdi bu yayınları mesela zaman zaman rakipler de istiyor. Yani çok da benim başıma geliyor. Yorumlara yazıyor arkadaşlar. Hocam işte bu hafta sizinle maç yapacağız. Bu hafta federasyonda karşı karşıyayız falan filan gibi birçok yazıyla, yorumla karşılaştım. Dolayısıyla şimdi burada grup üyelerimizi tanıtırken aynı zamanda tabii formasyon şekilleri de göreceksiniz. Tabii taktik emirler menajerlere kalsın.
Hani bu iyi mi oluyor, kötü mü oluyor onu da bilemiyorum. Ama neyse biz bir şekilde federasyonumuzu, üyelerimizi tanıtmaya çalışalım. Arkadaşlar, e, Eskişehir'den konum olarak Eskişehir'e gelen bir kardeşimizin e, kadrosuna şöyle bir bakalım. Aşağı yukarı hepimiz aynı formasyon üzerinde oynadığımızı da söyleyebilirim. Ama taktik emirler de bize kalsın diyelim. Evet, kadrosu da bu şekilde değerli arkadaşlar. Güzel, yani iyi bir takımı var. Ve başarılı olarak da federasyonumuza katkı sağlayan kardeşlerimden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. SS Kiki. Mustafa İren. E, tabii bu federasyonun çok uzun zamandır içinde olan bir kardeşim. Hatta aslında sevgili Meccanen ve bana da hani bu serzenişi yapan değerli kardeşim de budur. Mustafa Eren kardeşimdir. Dolayısıyla onun da şöyle bir kadrosuna bakıyoruz. Gayet iyi. Tabii arkadaşlar bu drop ballar sayesinde hep bunu söylüyorum aslında da. Bu drop ballar sayesinde gerçekten yani suni gelişim de olsa oyuncular büyük bir gelişim gösteriyor. Overall'ları bir hayli yükseliyor. Evet, Mustafa kardeşimizin de kadrosuna şöyle bir göz attık. Mustafa'dan sonra Taner arkadaşımız, o da Adana olarak konum vermiş. Evet. Dediğim gibi aşağı yukarı aynı formasyon üzerinde devam eden, katkı sağlayan kardeşlerimizden bir tanesi Taner Kum. Meccaneni sona saklayayım. Nuri arkadaşımız yine aynı şekilde federasyonumuzda. Bazı oyuncu, bir iki oyuncusunu galiba yedeğe almış. Yok değil. Şurada bir AMC'si var. Evet. Evet, son olarak da federasyonun kaptanı dediğim gibi hepiniz zaten tanıyorsunuz 30 diyor. Büyük bir ihtimalle herhalde sanıyorum evet yedek ya da rezervleri 11'e çekmiş. Bilemiyorum tabii niye böyle bir şey yapmış. Sevgili Meccanen yani Bülent diğer adıyla öyle söyleyeyim. Takım overall'ı onun 110 110 arasıydı yanlış hatırlamıyorsam da bir sebepten dolayı evet kendisi de bir sebepten dolayı kadrosunu bu şekilde rezervle yedekle şey yapmış. Ama genelde dediğim gibi gördüğünüz gibi de e, esas oynadığı takım altta şu anda Bekiroğlu, en çok güvendiği isimlerden biri Bartu 31 yaşına gelmiş. Evet değerli arkadaşlar. E, tabii şu anda dolayısıyla e, haftalık olarak beraber olmak güzel bir duygu. Bunun dışında şunu da ifade edebilirim. Federasyon yolu var. Aynı şekilde yine görevler veriliyor size. O görevleri yapmaya çalışıyorsunuz. Mesela ne diyor? 3 federasyon maçına 20 yaşından veya daha genç 3 oyuncuyla başla. Pardon. İşte şundan yüksek oyuncularla bir asist yap. 19 yaşından genç oyuncuyla 3 gol at. Bu biraz zor bir görev ya. 12 puan kazan. Olabilir, olası bir durum. Burada da zaten eğer premiumunuz varsa e, topladığınız puan kadar premium ödüller de alıyorsunuz. Ha, premiumunuz yoksa zaten
normal şekilde ödülleri alıyorsun. Ha, burada en güzel ödül bence değerli arkadaşlar, federasyon puanları çarpanları. Yani çarpı 3 ise çarpı 4, çarpı 2 ise çarpı 3 gibi çarpanınız arttıkça federasyonunuza da katkınız artıyor. Dolayısıyla 9 puan alacağınız bir karşılaşmada 12 puan alıyorsunuz. Yani dolayısıyla rakiplerinizin de durumuna göre bir avantaj federasyonunuza sağlamış oluyorsunuz arkadaşlar. Bence içlerinde en yani herkesin aslında hedefi olan ödül bu değerli arkadaşlar. Benim görüşüm bu. Sizler de yorum yazın. Nasıl federasyona sahipsiniz? Hangi federasyonların içindesiniz? Ve federasyon hakkındaki düşüncelerinizle yorumlara yazarsanız çok sevinirim değerli arkadaşlar. Onun dışında zaten zaman zaman federasyonunuzda yapacağınız etkinlikler de oluyor. Bu etkinliklerde beraber görev yapmanın hazzını da yaşıyorsunuz. Yani açıkçası federasyonlar işin fazla uzatmayalım. Lafın kısası federasyon iyi bir federasyonda olursanız, aktif bir federasyonda olursanız bunun faydasını göreceğinizi düşünüyorum değerli kardeşlerim. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bir başka videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoş kalın, esen kalın.